evrenin en hızlı yolcusu nedir diye sorsam çoğumuz aynı cevabı veririz. Işık. Bir foton doğar ve neredeyse hiçbir şey onu durduramaz. Milyarlarca yıl boyunca uzayın boşluğunda yol alabilir, galaksileri geçebilir, yıldızların yanından süzülebilir ve sonunda gözümüze ulaşarak bir görüntü oluşturabilir. Peki, şimdi aklınızı biraz zorlayacak bir soru sorayım. Ya evrende ışık gibi davranan ama görünmeyen bir şey varsa? Ya ışığın kendisinin bile karanlık bir versiyonu olabiliyorsa? Bilim insanlarının bazen fısıltıyla konuştuğu, bazen de ciddi araştırdığı tuhaf bir fikir var. Karanlık foton. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Eğer varsa neden onu göremiyoruz? Ve daha da önemlisi, bu gizem evrenin en büyük bilmecelerinden birini çözebilir mi? Şimdi hayal edin. Gece gökyüzüne bakıyorsunuz, binlerce yıldız görüyorsunuz. Ama aslında gördüğünüz şey evrenin tamamı değil. Hatta çoğu bile değil. Modern kozmoloji bize çok şaşırtıcı bir şey söylüyor. Evrenin büyük kısmı görünmez. Yıldızlar, gezegenler, gaz bulutları ve galaksiler, yani bildiğimiz tüm madde, evrenin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Geriye kalan devasa kısım ise karanlık madde ve karanlık enerji denen gizemli şeylerden oluşuyor. Karanlık madde özellikle ilginç. Çünkü ışıkla neredeyse hiç etkileşmiyor, ışığı yansıtmıyor, ışığı yaymıyor ve ışığı soğurmuyor. Bu yüzden teleskoplarımız onu doğrudan göremiyor. Ama varlığını hissedebiliyoruz. Galaksilerin dönüş hızlarında, galaksilerin birbirine nasıl bağlandığında ve evrenin büyük ölçekli yapısında onun izlerini görüyoruz. Peki burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Eğer karanlık madde ışıkla etkileşmiyorsa, onun dünyasında ışık benzeri bir şey olabilir mi? Yani bizim bildiğimiz fotonların yerine geçen başka bir parçacık olabilir mi? İşte karanlık foton fikri tam burada ortaya çıkıyor. Foton dediğimiz şey aslında elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısıdır. Elektronlar arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, mıknatısların davranışı, radyo dalgaları, görünür ışık, bunların hepsi foton sayesinde gerçekleşir. Başka bir deyişle foton, elektromanyetik dünyanın habercisidir. Şimdi düşünün. Eğer karanlık madde gerçekten ayrı bir parçacık ailesinden oluşuyorsa, onların da kendi kuvvetleri olabilir mi? Ve eğer böyle bir kuvvet varsa, onu taşıyan bir parçacık da olmalı. İşte bazı teorilere göre bu parçacık karanlık foton olabilir. Karanlık foton kavramı ilk bakışta bilim kurgu gibi gelebilir. Ama aslında oldukça ciddi fizik modellerinde ortaya çıkıyor. Parçacık fiziğinde, evreni açıklamak için kurduğumuz teorilerde çoğu kuvvetin bir taşıyıcı parçacığı vardır. Güçlü kuvveti gluon taşır, zayıf kuvvet taşıyıcıları taşır. Elektromanyetik kuvveti ise foton taşır. Eğer karanlık madde kendi içinde etkileşen bir dünyaya sahipse, onun da bir taşıyıcı parçacığı olabilir. Bu parçacık bizim ışığımıza benzeyen ama bizimle çok zayıf etkileşen bir tür karanlık ışık olabilir. Burada insanın aklına çok tuhaf bir soru geliyor. Eğer karanlık fotonlar gerçekten varsa, şu anda etrafımızdan geçiyor olabilirler mi? Belki de milyarlarca karanlık foton her saniye bedenimizin içinden geçip gidiyor. Ama biz onları fark etmiyoruz. Çünkü gözlerimiz yalnızca elektromanyetik fotonları algılayabiliyor. Bu fikir kulağa ürkütücü ya da garip gelebilir ama aslında evren zaten böyle davranıyor. Şu anda bile bedeninizin içinden sayısız nötrino geçiyor. Nötrinolar da neredeyse hiçbir şeyle etkileşmeyen hayaletimsi parçacıklar. Her saniye trilyonlarcası içimizden geçiyor ve biz bunu fark etmiyoruz. Karanlık fotonlar da benzer şekilde gizli bir dünyanın habercileri olabilir. Bilim insanlarının ilgisini çeken bir başka nokta daha var. Karanlık foton ile normal foton arasında çok zayıf bir bağlantı olabilir. Fizikte buna karışma etkisi denir. Bu durumda karanlık foton bazen normal foton gibi davranabilir ya da tam tersi olabilir. Bu ihtimal küçük de olsa çok heyecan verici. Çünkü eğer böyle bir şey gerçekleşiyorsa, laboratuvar deneylerinde bunun küçük izlerini yakalayabiliriz. Dünyanın çeşitli laboratuvarlarında bu ihtimali test eden deneyler yapılıyor. Son derece hassas dedektörler kullanılıyor. Amaç şu, görünmez bir parçacığın elektromanyetik dünyaya minicik bir dokunuş yapıp yapmadığını anlamak. Eğer karanlık foton gerçekten varsa, bazen bir elektronla çok zayıf bir etkileşim kurabilir. Bu etkileşim çok küçük bir enerji izi bırakabilir. İşte fizikçiler tam olarak bu izleri arıyor. Bunu anlamak için şöyle düşünün.
Çok karanlık bir odadasınız ve odanın içinde görünmeyen bir sinek olduğunu biliyorsunuz. Onu göremiyorsunuz ama bazen havada çok hafif bir titreşim hissediyorsunuz. İşte fizikçiler de evrenin içinde böyle bir titreşimi arıyor. Karanlık foton fikri yalnızca karanlık maddeyi açıklamak için ortaya atılmış değil. Aynı zamanda bazı deneylerde görülen küçük anomalileri açıklamak için de önerildi. Parçacık fiziğinde bazen ölçümler beklediğimizden biraz farklı çıkar. Bu farklar çoğu zaman ölçüm hatasıdır ama bazen gerçekten yeni fiziğin ipucu olabilir. İşte bazı araştırmacılar bu küçük farkların arkasında karanlık fotonların olabileceğini düşündü. Peki, karanlık foton gerçekten varsa bu ne anlama gelir? Bunun anlamı şu olabilir: evrende bizim bildiğimiz parçacıkların dışında gizli bir sektör olabilir. Fizikçiler buna bazen karanlık sektör der. Bu sektör kendi parçacıklarına, kendi kuvvetlerine ve belki de kendi karmaşık yapılarına sahip olabilir. Şimdi hayal gücünüzü biraz daha zorlayalım. Eğer karanlık sektör gerçekten karmaşıksa, karanlık atomlar bile olabilir mi? Bizim atomlarımız proton ve elektronlardan oluşur. Ama karanlık dünyada bambaşka parçacıklar bir araya gelip karanlık atomlar oluşturabilir. Bu atomlar karanlık ışık yani karanlık fotonlarla etkileşebilir. Bu durumda evrenin görünmeyen kısmında bambaşka bir fiziksel yapı olabilir. Belki karanlık gaz bulutları, karanlık yıldızlar, hatta teorik olarak karanlık galaksiler bile olabilir. Tüm bunlar bizim teleskoplarımız için tamamen görünmez olurdu. Çünkü onlar bizim ışığımızla değil, kendi karanlık ışıklarıyla etkileşirdi. Düşünsenize. Gökyüzüne baktığımızda aslında evrenin yalnızca bir katmanını görüyor olabiliriz. Onun arkasında ikinci bir kozmik sahne olabilir ve o sahnede bambaşka bir fizik oyunu oynanıyor olabilir. Elbette burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Bilimde bir fikir ilginç olduğu için doğru kabul edilmez. Kanıt gerekir. Şu ana kadar karanlık fotonun varlığını kesin olarak gösteren bir deney sonucu bulunmuş değil. Ama araştırmalar devam ediyor. Çünkü eğer bu parçacık gerçekten varsa, onu bulmak evreni anlama şeklimizi kökten değiştirebilir. Daha önce de böyle şeyler oldu. Bir zamanlar atomun bölünemez olduğu düşünülüyordu. Sonra protonlar, nötronlar ve elektronlar keşfedildi. Daha sonra onların da daha küçük parçacıklardan oluştuğu ortaya çıktı. Fizik tarihi bize sürekli şunu hatırlatıyor: doğa çoğu zaman düşündüğümüzden daha derin ve daha gizemlidir. Karanlık foton fikri de belki bir gün doğrulanacak. Belki de tamamen yanlış çıkacak. Ama bu soruyu sormak bile çok önemli. Çünkü evreni anlamanın yolu bazen en tuhaf soruları sormaktan geçer. Şimdi tekrar baştaki soruya dönelim. Karanlık foton olur mu? Belki evet, belki hayır. Ama eğer gerçekten varsa, şu anda etrafımızda görünmeyen bir ışık okyanusu olabilir ve biz onun içinde yüzüyor olabiliriz. Evren, bazen bize gördüğümüz şeylerin aslında hikayenin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu hatırlatır. Belki de en büyük keşifler, henüz göremediğimiz şeyleri aramaya başladığımız anda gelir. Eğer bir gün karanlık foton keşfedilirse, bu yalnızca yeni bir parçacık bulduğumuz anlamına gelmez. Bu, evrenin görünmeyen tarafına açılan bir kapı bulduğumuz anlamına gelir. Ve kim bilir, belki de o kapının arkasında tamamen yeni bir kozmik hikaye bizi bekliyordur. Eğer bu tür evrenin derinliklerine inen videolar hoşunuza gidiyorsa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada sorduğumuz her soru bizi evrenin biraz daha derinine götürüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.